Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber piyasaya yeni giriş yapan Nothing Phone 1 hakkında konuşacağız ve bizlere neler sunuyor, gerçekten almaya değer mi? Bu gibi soruların yanıtını vermeye çalışacağız. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak bir tasarımla başladığımız zaman Nothing Phone 1 diğer tüm Android cihazlardan çok daha farklı bir tasarımla geliyor. Açıkçası ilk izlenim olarak baktığınızda iPhone 12 ile neredeyse birebir aynı bir tasarımla karşılaşıyoruz. İkili kamera düzeni, köşeli keskin yapısı ve tuş tasarımına kadar her anlamda çok ciddi bir şekilde iPhone 12'ye benzediğini söyleyebilirim. Neredeyse iPhone 12'nin Android bir kopyası gibi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da gerçekten yanlış olmaz. Burada iPhone 12 ile Nothing Phone 1'i ayıran en büyük detay arka kapağın tamamıyla şeffaf olması ve LED aydınlatmalarla birlikte gelmesi. Burada tasarım olarak daha güzel bir hava yakalanmış. Ama baktığınız zaman Nothing Phone 1 iPhone 12'nin birebir kopyasıymış gibi de hissettiriyor. Tuş takımlarına kadar gerçekten inanılmaz bir benzerlik söz konusu. Burada sadece kasa yapısı olarak değil, tuş takımlarına varana kadar iPhone 12 neredeyse tamamen klonlanmış. Bu cihazla ilgili çok fazla değerlendirme videosu yapıldı ama bu konunun üstünde çok da durulmadı. Bence üstünde durulması gereken en önemli konulardan biri tasarımı diyebiliriz. Çünkü bir telefon satın alırken diğer donanım özellikleri haricinde tasarımda başlı başına çok büyük bir etken ve hiç de yabana atılmayacak kadar yüksek bir ücret ödeyip aldığınız bir telefonun telefon piyasasının en önde gelen firmasının çakma ürünüymüş gibi hissettiriyorsa bence burada bir durmak gerek. Tasarımsal açıdan bu cihazı kesinlikle beğenmediğimi söyleyemeyeceğim ama iPhone 12'yi direkt olarak kopyalamaları bana hiç doğru gelmedi. Ön tarafa baktığımızda da delik çentik kamera tasarımını görebiliyoruz ve kenar ve alt çerçeveler üst kısımda birbirlerine doğru orantılı tutulmuş. Bu sayede çok daha simetrik bir görünüme kavuştuğunu söyleyebilirim. iPhone 12 haricinde bu tasarımı değerlendirdiğimde günümüz güncel standartlarına oldukça uygun ve güzel bir tasarımının olduğunu belirtmem gerekiyor. Nothing Phone 1 siyah ve beyaz olarak iki farklı renkle önümüze çıkarken ben beyaz rengini daha beğendiğimi söyleyebilirim. Burada hem LED aydınlatmalar hem de genel tasarım biraz daha hoş gibi gözüküyor. Nothing Phone 1'in arka kapağında cam, çerçevelerinde de alüminyum bir yapı kullanılmış. Baktığınızda premium bir yapıya sahip olan bir cihaz olduğunu da söyleyebiliriz. Ekran kısmında da Nothing Phone 1 oldukça iddialı bir cihaz. 6.55 inç OLED tabanlı 120 Hz adaptif bir tazeleme hızı sunan bu ekranda HDR10 desteği çok yüksek parlaklıkla birlikte neredeyse bir iPhone 13 Pro ekranı seviyesinde diyebiliriz. Ekran kalitesi olarak gerçekten iyi bir cihaz. Yonga seti kısmında ise Nothing Phone 1'de Snapdragon 778G Plus işlemcisi bizleri karşılarken 8 ve 12 GB'lık iki farklı RAM'i görebilirken UFS 3.1 depolama birimi de cihazımıza konumlandırılmış. Baktığınız zaman işlemci kısmında kesinlikle kötü bir işlemciyle karşılaşmıyoruz. 778G Plus hem performanslı hem de verimli bir işlemci. Orta segmentin biraz daha üstünde diyebiliriz. Performans olarak tüm oyunlarda 60 FPS güzel bir deneyim alabilecekken Snapdragon 778G ile çok büyük farklılıkların olmadığını da söyleyeyim. Yani çok yakın işlemciler. Burada hız aşırtma ile beraber 778G Plus bir adım daha öne çıkabiliyor. Kamera tarafına baktığımız zaman arka tarafta ikili kamera düzenini görüyoruz. Ana kameramız ve ultra geniş açı kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde gayet kaliteli kameralar. Makro ve derinlik algılama kameralarına Nothing Phone burada yer vermemiş. Bence çok da gerekli olmayan kameraların burada olmaması güzel bir avantaj. Çünkü bu sayede ana kamera ve ultra geniş açı kameraya daha fazla yoğunlaşıldığından çok daha iyi bir ultra geniş açı ve ana kamera performansı alabileceğiz. 3. ve 4. kameraları zaten çok da fazla kullanmıyoruz. Video tarafında ise 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteklerimiz bulunuyor. Burada OIS desteğinin olmadığını söyleyeyim. Sadece EIS yani elektronik sabitleyici ile videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.5 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Bu kamerada Full HD 30 FPS'te EIS ile beraber videolar çekebiliyor. Açıkçası kamera tarafında OIS'in olmasını beklerdim. Nothing Phone gibi orta üst segmenti hedefleyen yeni bir markanın OIS ile beraber diğer rakiplerinden öne çıkmasını çok net bir şekilde sağlardı. Ama yine de kamera performansı kötü diyemem. Ortalama seviyede. Nothing Phone 1 4500 mAh batarya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. Batarya olarak da hızlı şarj olarak da bizi kesinlikle üzmeyecek bir cihaz. Android 12 ve Nothing OS arayüzü ile gelen Nothing Phone 1 gerçekten arayüz konusunda oldukça sade ve akıcı bir arayüzünün olduğunu söyleyebilirim. Nothing Phone 1 ciddi manada kullanışlı bir arayüze sahip. Bu sayede menü akıcılığının da iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. En güncel kablosuz bağlantılar ve stereo hoparlörler de cihazımızda bulunurken
IP53 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı da Nothing Phone 1 korunuyor ve ekran altı parmak izi okuyucunun da Nothing Phone 1'e yerleştirildiğini de söyleyelim. Şimdi hızlıca bir değerlendirme yaparsak öncelikle fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Nothing Phone 1'in baz versiyonuna baktığımız zaman, yani en düşük fiyatlı versiyonunda 8 GB RAM ve 128 GB'lık bir depolama alanı bulunuyor. İngiltere'de 400 poundluk bir fiyatı varken Avrupa'da da 470 euroya satılacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatıyla baktığımda video konusunda eksikleri olan ve genel performansta, genel deneyimde de çok fiyat performans olmayan bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten globalde de bu fiyat bandında daha iyi cihazlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ülkemizdeki fiyatlara gelirsek burada söyleyeceklerim tamamıyla değişecek. Vergilerle birlikte hesapladığımızda yine en baz depolama ile gelen modelinin en az 15.000 TL olacağını düşünüyorum. Eğer ülkemize gelirse bu fiyatlarıyla satılacağını düşündüğümde kesinlikle alınabilecek bir cihaz değil. Her anlamda baktığınız zaman çok daha başarılı cihazlar bulabiliyoruz. 15.000 TL şu an için ülkemizde bile amiral gemisi seviyesi diyebilirim. Yani Galaxy S22, Xiaomi 11T Pro gibi her açıdan Nothing Phone 1'den çok daha başarılı cihazları bulabiliyoruz. Bu fiyatıyla Nothing Phone 1'i değerlendirdiğimizde alınabilirlik düzeyi açısından hiçbir avantajının kaldığını düşünmüyorum. Evet dostlar, iPhone 12'nin resmen bir Android kopyası gibi olup uygun fiyatlı olmayıp ama diğer Android cihazlardan farklı bir arayüze, farklı bir deneyime sahip olan bir cihazla karşı karşıyayız. Peki sizler Nothing Phone 1 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer mi, değmez mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.